Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kızartma işlemi yapmadan pratik bir şekilde tadına doyamayacağınız çok lezzetli bir İzmir köfte yapacağız. Tarifimize öncelikle köftemizi hazırlayarak başlayacağız. Köftemiz için kabımızın içerisine 1,5 su bardağı bayat ekmek içimizi alıyoruz. Ardından yarım kilo kıymamızı ilave ediyoruz. 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kimyon, 1,5 çay kaşığı karabiber ve biraz da tuz ekliyoruz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi köfte harcımızı güzelce bir yoğuralım. Köfte harcımızı güzel bir şekilde yoğurduk. Şimdi köftelerimize şekil vereceğiz. Harcımızın elimize yapışmaması için elimizi suda hafifçe bir ıslatıyoruz. Ardından avucumuzun içerisine dolduracak büyüklükte bir parça koparıyoruz. İzmir köftenin özelliği biliyorsunuz büyük olması. Köftelerimiz biraz iri olacak. Elimizde şöyle sıkıştırdıktan sonra bu şekilde yuvarlıyoruz köftelerimizi. Ve köftemiz hazır. Bu şekilde devam ediyoruz. Köftelerimizi tamamladık. Şimdi patateslerimizi hazırlayalım. Biz patateslerimizi hazırlarken köftelerimizi de buzdolabımızda biraz dinlenmeye bırakalım. Patateslerimizin kabuklarını soyduktan sonra iri iri elma dilim olacak şekilde doğradık. Şöyle de göstereyim. Şimdi üzerine biraz baharat ekleyelim. Yarım çay kaşığı pul biber ekliyoruz. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber. 1 çay kaşığı kekik. Şöyle göz kararı biraz da tuz ekliyoruz. Siz de tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ardından göz kararı patateslerimizi ıslatacak kadar biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi patateslerimizi baharatlarımızla beraber güzelce bir harmanlıyoruz. Sosladığımız patateslerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize diziyoruz. Şimdi patateslerimizi önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Patateslerimiz köftelerimize nazaran biraz daha geç pişeceği için öncelikle patateslerimizi pişiriyoruz. Patateslerimizi tam 15 dakika fırınladık. Şimdi yanına köftelerimizi dizelim. Şimdi köftelerimizi de patateslerimizle beraber fırınlayalım. Evet, köftelerimizi de tam 15 dakika pişirdik. Toplamda patateslerimiz tam 30 dakika pişti. Köftelerimiz de toplamda tam 15 dakika pişti. Şimdi İzmir köftemizin salça sosunu hazırlayalım. Salça sosumuz için tavamızın içerisine dolu dolu 1 tatlı kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Yağımız tamamen eridikten sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyoruz. Salçamızı tereyağımızla beraber güzelce bir kavuruyoruz. Ardından patateslerimizi sosladığımız zeytinyağlı baharat karışımımızdan kabımızın dibinde biraz kalmıştı. Onu ziyan etmek istemiyorum. Onu da sosumuzda kullanacağız.
Salçamızı güzelce kavurduktan sonra 2 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Birinci su bardağı suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ardından ikinci su bardağı suyumuzu ilave edelim. Sosumuzda patateslerimizi soslarken kullandığımız zeytinyağlı baharat karışımımızı kullandığımız için ekstra baharat kullanmayacağız. Sadece çok az bir tuz ekliyoruz. Evet, sosumuz da hazır. Sosumuz kaynamaya başladığında oldu demektir. Hemen ocaktan alalım. Şimdi malzemelerimizi bir köfte bir patates olacak şekilde tepsimize diziyoruz. Şimdi yemeğimizin üzerine salça sosumuzu dökelim. İzmir köftemizi yine aynı şekilde önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda üzerindeki sebzeler kızarıncaya kadar pişirelim. İzmir köftemiz fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor. Tam kıvamında harika bir İzmir köfte tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.